Burası dünyanın en güzel kitap evlerinden biri olarak biliniyor. Portekiz'in Porto yani liman anlamına gelen şehri ziyaretçilerini ilk bakışta büyülüyor. Şehrin dar ve yokuşlu sokaklarını Kuzey Afrika'dan gelen seramik geleneği süslüyor. Avrupa'nın en batısında Atlantik Okyanusu kıyısındaki Porto, Douro Nehri boyunca kuruldu. Gelin şimdi bu masal şehrini birlikte gezelim. Porto'nun kalbi Ribeira, şehrin en hareketli bölgesi. Yerel halktan turistlere herkesi nehir kıyısında oturmaya davet ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi merkez, Orta Çağ'dan kalma dolambaçlı yollar ve Arnavut kaldırımlı sokaklarla dolu. Douro Nehri kenarını süsleyen rengarenk evler ve balıkçı tekneleri şehrin cazibesine katkı sunuyor. Lelo dünyanın en güzel kitapçılarından biri olarak biliniyor. Livraria Lelo, the most beautiful bookshop in the world. Rowling'in Harry Potter serisini yazarken bu kitapçıdan esinlendiği söyleniyor. Okuduğum bütün kaynaklarda böyle yazıyordu. Ancak bir hatayı düzeltelim. İngiliz yazar bunun doğru olmadığını söylemiş. J.K. Rowling lived here in the 90s when she was writing the first book of Harry Potter. She said a year ago she never came to Livraria Lelo to not get her inspiration here. Neogotik bir cepheye sahip kitabevi, vitray ve oymalı alçı tavan, ahşaptan oyulmuş kırmızı çift sarmal merdivenle gelenleri karşılıyor. Günde 5000, yılda 1 milyon kişi adeta müze gibi bu kitapçıyı geziyor. Really nice and like especially the architecture in the library. It's the most beautiful library I ever been. What do you like most inside? It's a beautiful place to take good pictures and also a lot of good history about J.K. Rowling writing about the Harry Potter book. The red stairs in the middle, so when you entered the stairs and then you looked up on the ceiling, that part was very pretty. I don't know if it's the most beautiful one, but I enjoyed it. It's very detailed. I think it's the most beautiful library in the world, you know, just because the stairs. C'est une jolie architecture. Voilà, on voit beaucoup de choix de livres. Kitabevinde Orhan Pamuk için de büyük bir bölüm ayrılmış. Orhan Pamuk'un hemen hemen bütün kitapları var. Portekizce. Masumiyet Müzesi 23.75 euro. İstanbul fiyatı 29.90 euro. It's quite magical. I think that is why people come here and they say it is the most beautiful. Porto'nun simgesi kuşkusuz Rio Douro Nehri üzerindeki adını Portekiz Kralı Louis I'den alan köprü. 1886'da açılan Çelik Köprü'nün tasarımcısı, Eyfel Kulesi'nin mimarı Gustav Eyfel'in öğrencisi ve iş ortağı Alman mühendis Theophil Seyrig. Uzunluğu 300 metreden fazla olan köprünün alt katı araç ve yayalara açık. Üst katta da metro hattı geçiyor. Gaye ve Porto'yu birleştiren köprüde özellikle üst katta yürüyerek eşsiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
Porto'nun tren garı bir müze gibi. Ana salonun duvarlarına 20.000 çini ile yapılan eserlerde Portekiz'in tarihinde yolculuğa çıkıyorsunuz. 1916'da eski bir manastırın bulunduğu alana yapılan istasyondaki çiniler ülkenin nostaljik hikayesini de size anlatıyor. Porto'da Atlantik Okyanusu boyunca çok sayıda plaj bulunuyor. Şehir merkezinden otobüsle dakikalar içinde bu alanlara kolayca ulaşabilirsiniz. Balıkçı kasabası olan Matosinhos, bölgenin en büyük plajına sahip, ancak Atlantik suları yazında oldukça soğuk olmasıyla biliniyor. Portekiz'de yapıların dış cephesi azulejo denilen mavi beyaz seramiklerle kaplı. Azulejo Arapçada seramik anlamına geliyor. Kuzey Afrika'daki Müslüman toplumlardan gelen bu gelenek günümüzde de devam ettiriliyor. Porto Üniversitesi'nin karşısındaki Carmo Katolik Kilisesi'nin duvarları da mavi beyaz seramiklerle kaplı. 19. yüzyılda inşa edilen Borsa Sarayı Avrupalı işletmeleri ülkeye çekmek için yapıldı. UNESCO Dünya Mirası listesindeki yapıda en çok ilgi gören bölüm Arap Odası. İspanya'daki Elhamra Sarayı'ndan esinlenen yapıda altın varak süsleri dikkat çekiyor. Portolular ve turistlerin gün sonundaki adresi Douro Nehri üzerindeki Moro Bahçesi. Burada palmiye ve ıhlamur ağaçlarının gölgesinde pastel renkli şehri izleyebilirsiniz. Moro Bahçesi'nin olmazsa olmazı ise sokak sanatçıları. Şehirden ayrılmadan Eskişehir'in hemen üzerinde bir kale gibi duran Porto Katedrali'ni, şehrin manzarasını izleyeceğiniz Clerigos Kilisesi'nin kulesini ve Porto Belediye binasını ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir şehirde buluşmak üzere, hoşça kalın.